Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün size API Gateway'den biraz bahsederek daha sonra da .NET Core ve Ocelot'ta ufak bir örnek yapacağım. Bununla ilgili bir blog postu yazdım. Hem daha açıklayıcı olması niteliğinde bir de videolu örnek çekmek istedim. Öncelikle API Gateway nedir? Buradan başlayalım isterseniz. API Gateway açıkçası bu yeni teknolojide bayağı yer kaplayan bir ürün. Gerek cloud provider'lar olsun gerek de Ocelot gibi open source teknolojilerde olsun. Birçok ürün bulunuyor. Kong var, Ocelot var. Aklıma şu an bunlar geldi. Bunun yanında bir sürü alternatif ürün var. Ücretli enterprise ürünleri olan da. Amazon, AWS, Google gibi platformlarda zaten bunu servis olarak veriyorlar. API Gateway bize bir noktadan giriş sağladığımız, atıyorum arkada örnekte daha iyi anlatacağım. Mikro servislerimizin olduğu bir mimarimiz olsun. Atıyorum product, customer, işte order, mikro servislerimiz bulunuyor. Tek bir API Gateway üstünden biz bir noktadan istekleri alıp gerekli işte cache mekanizması, log mekanizması, yetkilendirme mekanizmalarını uygulayıp tek bir noktadan request alıp gene tek bir noktadan response'u dönmemize yarıyor. Ee, Zaten kelime anlam olarak da gateway, kapı, giriş alanı gibi çevrilebilir. Tam olarak orada tek bir noktadan girişte kontrol edip isteği içeri alması gerekiyorsa alıp işte gerekli kontrolleri yapması gerekiyorsa bunları yapıp tekrardan kullanıcıya geri dönüyor. Ocelot da güzel bir ürün. .NET Core için bir API Gateway ürünü. GitHub'da e, hemen size reposunu göstereyim. GitHub Ocelot dersek çıkar zaten. Video ve postun altında da zaten linkini koydum. Buradan open source bir ürün bu. Ücretsiz, free bir sürüm. Biz de bununla ilgili şimdi ufak bir örnek yapacağız. Zaten ben daha öncesinde birkaç hazırlık yapmıştım. Bir projede hazırlamıştım. Şimdi sıfırdan sizle beraber bir tane yapalım. Öncelikle bir klasör açalım. Ocelot Video Example diyelim buna. Ben .NET Core, CLI ve Visual Studio Code kullanacağım. Bunun için hatta burada direkt CMD'den de gidebilirim. Şuraya CMD dersek burada açılacaktır. .NET New 3 tane web app açacağım. Bir tanesi API Gateway için olacak. 2 tane de örneğimizde olsun. Klasik Product Customer gidelim. Zaten dummy datalarla çalışacağız. .NET New Web App'i deyip burada trio dersek vereceğimiz klasörün altına vereceğimiz isimde bir solution açacak. Web API Solution'ı. Biz buna ne diyelim? Product API diyelim. Ya da product vardır. Order API diyelim. Bu klasörü açıp içerisine .NET Core 2.2 ile benlik şu an sürümü Web API'yi oluşturuyor fakat dosyanın içerisine girmiyor. O yüzden hiyerarşik olarak aynı dizindeyiz. Buradan diğerlerini de açmaya devam edeceğim. Yine aynı şekilde .NET Live Web API ile shipping diyelim. Ya da ne diyelim? Buna da product diyelim. Burada .NET yerine .NET yazmamız lazım tabii ki. Evet, bunu da oluşturdu ve son olarak da bizim gateway'imiz olacak olan projeyi açalım. .NET New Web API deyip yine buna da ne diyelim? Ocelot Gateway diyelim. Hemen bir saniye kontrol ediyorum. Tamamdır. Şundan kızıyor sanırım. .NET New Web API o deyip Ocelot hatta direkt API Gateway diyelim yine. Projemizi oluşturduk.
Şimdi Visual Studio Code'la içine girelim ana klasörümüzden. Hemen Product API'ye gelelim. Öncelikle bunlara bir port verelim. Portu vermemizin nedeni daha sonra bu portlardan yönlendirme yapacağız. Bu yüzden API Gateway başlatma olarak ayarlasın. Başlangıç use URLs deyip buradan şöyle localhost'umuzu verelim. Ne kullanayım? 5000'den devam edeyim. 5000 iki portumuz. Product API'nin başlangıç portu olsun. Onun haricinde işte 5001'e diğer API'miz Order API'yi, 5000'e de API Gateway'imizi kuracağız. Şimdi Product API için 5002 portundan başlayacağını söyledik localhost'ta. Bir tane de tam bir kayıt atalım. Burası values değil, product olsun. Product control'umuz olsun. Hemen şuradan da güncelleyelim. Şunlara gerek yok şimdilik. Simple bir örnek yapalım. İşte iki tane product'ımız olsun. Biri mobile phone. Biri de ne olsun? Laptop olsun. Bunu bir şekilde kaydedip terminal açalım şuradan. Hemen bir bakalım bu çalışıyor mu? Kontrol edelim. Önce bir restore edeceğim. Tamam. Herhangi bir dosya içermiyor. .NET Run diyelim. Evet, çünkü bir üst klasördeyiz arkadaşlar. İçine girmek lazım tabii ki. Burada tekrar yine bir restore edip tekrar .NET Run diyeceğim. Evet, gördüğünüz gibi bu şu an 5000'i dinliyor. Hemen burada bakıyorum. Neden list 5001 dediğinde onu anlayamadım. Bir saniye tekrar kapatacağım. Çünkü dosyayı kaydetmemişiz. Bu yüzden ufak bir hata. Tekrar başlatıyorum. Hatta önce şurayı bir clearlayıp öyle başlatayım. Siz de daha rahat görebilirsiniz videoda. Kullandığım eklenti bu arada Nimbus screenshot eklentisi. Çok rahat bir şekilde ekran kaydetmeyi sağlıyor. Fakat altta böyle bir tab açtığı için tek monitörde biraz sıkıntı olabiliyor. Şimdi 5002 portundan uygulamamızı ayakta. Hemen bir kontrol edelim. Postman'den bir istek atalım. Bir önceki istekten kalan request bu da. Hemen gelelim şuraya. HTTP localhost 5002 portunu vermiştik. API product dersek bize verdiğimiz ürünleri aşağı doğru dönmesi lazım. Mobile phone ve laptop. Tamam. Şu an için güzel. Evet, Product API'miz hazır. Hemen Order API için de hızlı bir şekilde gerekli ayarları yapalım. Hatta direkt kopyalayacağım şuradan. Order API'mizi de 5001 portundan başlatıp ona da tabii gene bir dummy data verelim. Şurayı düzeltelim. Order controller'ımız olsun. Yine diğer metotları silelim. Delete, put, post ya da parametreli get gibi. HTTP request olarak sadece get kullanacağız şu an için. Order'a da yine dummy bir örnek yazalım. Ne yazalım? İşte motor modülü yazalım.
Yamaha ve Honda diyelim buraya da. İki tane motosiklet markası olarak aklıma ilk gelen şey buydu. Şu anda onu yazdım. Bunu da 5002 portundan, 5001 portundan Order API'ye, 5002 portundan da Product API'ye ayarladık. Şimdi asıl işin döneceği API Gateway'imiz, Web API'mizin bulunduğu klasöre gidelim. Öncelikle burada şu controller'ı silebiliriz. Bu herhangi bir işlev görmeyecek. API Gateway'e geliyorum. Şurayı bir kez daha clearleyeyim. Öncelikle API Gateway klasörüme gidiyorum. Burada bir eklenti var. NuGet Package eklentisi. Onunla kurulum yapacağım şu an. CTRL Shift P'ye basarak buradan NuGet yazarak ilgili hangi paketi indirmek istiyorsunuz ismini yazıyorsunuz. Ben Okelot'u indireceğim. Size sonuçları döndürdüğünde sürümlerini söylüyor. Alfa sürümleri şu an kullanmayacağım. En son stabil sürüme bakayım. 13.5.2 zaten birkaç saat önce indirmiştim. Tekrar onu kullanacağım. Bunu diyorum API Gateway'e indir. Restore etmen gerekiyor diyor. Direkt buradan edelim. .NET Restore komutunu çalıştıracak zaten arkada. Dosyalarımız yüklendi, ayarlandı. Şimdi hemen unutmadan bir oklet.json dosyamızı açalım. Şimdi birkaç ayar var arkadaşlar. Bunun için sonra dolduralım. Zaten halihazırda bir tane hazırlamıştım. Onun üstünden devam ederiz. Programa gelelim. Şurada use URL'imizi yine kullanalım. Buna da şunu söyleyelim. Sen de diyelim HTTP localhost 5000'den çalışacaksın. Fakat burada bir iki ayar daha yapmamız lazım. Hemen hazırladığım diğer projeden hatta onları alayım. Öncelikle şu komutu alıyoruz. Burada şunu belirtiyoruz. Ayağa kalkarken oklet.json'da okuyacaksın diyoruz. Daha sonra tabii ki bunu startup'a eklememiz lazım. Startup'a eklemek için de hatta direkt alayım. Vakit kaybetmeyeyim. Burada add okelot komutunu öncelikle configure servis içine, daha sonra da MVC'nin altında tabii ki app use okelot. Burada bunu asynch'e çeviriyorum. Diğer işlemler birbirini beklemesin diye. Hemen await yazalım. Şunu silelim. Şimdi ilgili dependency'leri, kütüphaneleri import edelim. Hemen bir kodumuzu da formatlayalım. ctrl-kd. Yüzüstü kodda standart olarak gelmiyor. K-map'lerinizi eklerseniz gene extension olarak ilgili kısa yolları kullanabiliyorsunuz. Bu arada eklenti dedim. Eklentiyi de hemen şuradan göstereyim. O NuGet Package dediğimi. Aratırsınız şurada NuGet Package diyerek. Ben şunu indirmiştim. JMRock yayıncısı. Gayet kullanışlı bir şey. Şimdi startup ayarımızı yaptık. Program CS'lerimizi ayarladık. Product Service 5002, Order Service 5001 ve API Gateway'i 5000'den çalışacak şekilde düzenledik. Ve oklet.json'ı okumasını söyledik. Şimdi yapmamız gereken oklet.json'ın içini uygun bir şekilde doldurmak. Bunun internette bir sürü örneği var. Farklı farklı kullanımlar. Ben en simple olanından bir tanesini yapacağım. Hem daha rahat anlamak için hem de gereksiz zorlaştırmamak için. Şimdi burada size belli başlı komutlar var. Onlardan bahsedeyim. Öncelikle şuradaki Global Configuration Base URL bizim gateway'imizin URL'i. Yani biz bunu 5000 olarak güncelleyeceğiz. Çünkü biz API gateway'imizi 5000'den yayın açtık. Oradan ayağa kaldıracağız. Daha sonra reroute'larda da hangi servisleri ve nereleri yönlendireceğini. Öncelikle şuradan başlayalım. Bu kullanıcının geleceği route. Yani biz buraya mesela product servisi, kullanıcı product service slash product dediğinde ben buna diyorum ki localhost 5002 portuna git. Peki bu porta HTTP at ve hangi route'a gitmem gerekiyor sorusunun cevabı olarak da hemen buradan API product aslında ama emin olmak için bir daha bakayım. Evet, API product. Şunları da kapatalım. Sen diyorum API product'a gideceksin.
Yani kullanıcı localhost 5000 product service product URL'ine gittiğinde arkada API Gateway bu isteği alacak ve localhost 5002'deki API Product servisine istek atacak. Aynı şekilde order için de yapalım. Kullanıcı order service işte order dediğinde sen git localhost 5001'deki API order endpoint'ine request at demiş olduk. Şimdi bunu bir kaydedelim öncelikle. Hepsini kaydettikten sonra şuraya bir şöyle yapalım. New terminal deyip 3'e bölelim. Üçünü de bir clearlayalım. Üçünü de ayağa kaldıracağız. Çünkü servisler birbirine request atacak. Yani burada request'te daha rahat görebilirsiniz. Öncelikle product klasörünün içine gidelim. Product API'yi bir .NET Run'la çalıştıralım. Aynı şekilde bu terminalde de order'ın içine gidip order API'mizi .NET Run'la çalıştıralım. Yine aynı şekilde burada da API Gateway klasörümüze gidip .NET Run'la çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi şimdi 3 endpoint'imizde ayakta derken bir tanesinden hata çıktı. Hemen bakıyorum. Sanırım URL'den kaynaklı bir hata var. 5000 portunda başka bir şey de olabilir ama hemen bir kontrol edeceğim. Herhangi bir hatam var mı diye. JSON'ımızı verdik. URL'imizi verdik. Hemen diğer yaptığımdan da bir hızlıca check edeyim. Sen dedim 1000'i kullanacaksın. 5000'i kullanacaksın. Tamam, aslında bunun şu an çalışması lazım ama şurayı tekrar deneyeceğiz. Zaten burada hata ne oldu? CSLine 11 demiş. 11. satırımıza bakacağız. API Gateway'e geldik. Programa geldik. Şuradan önce bunu tabii ki bir kaydedelim. Şimdi tekrar çalıştırmak için önce bir .NET Rebuild diyelim. Özür dilerim. .NET Restore diyelim. Visual Studio'ya gitti kafam. Tamam. Şimdi tekrar buna .NET, hatta önce bir clearlayalım. .NET Run diyelim. Bakalım şimdi hata verecek mi? Hata verirse tekrar bir portu değiştireceğim. Hemen şuradan yeni bir port vereceğim buna. Pardon, HTTP, tabii ki HTTP yerine HTTP yazarsak böyle sonuçları karşılaşabiliriz. Zaten böyle bu tarz error exception'larda direkt dosya yolundan tekrar bakmakta fayda var. Şimdi bir kez daha kaydettik. Tekrar bir lütfen diyelim. Şimdi API Gateway'imiz de ayakta. Son durumda 3 uygulamamız da ayakta. Product servisimiz 5002'den, Order servisimiz 5001'den ve API Gateway servisimiz 5000 portundan çalışıyor. Normal senaryoda şöyle olacaktı. Ben product ile ilgili istek yapmak istediğimde, yani product'ları listelemek istediğimde işte 5002 localhost 5002 slash API slash product rootuna endpoint'ine gidecektim. Aynı şekilde order listelemek istediğimde 5001 slash API order URL'ini kullanacaktım. Bu tabii şu an ufak bir örnek yapıyoruz ama büyük projelerde, büyük senaryolarda hem maintenance'ı zorlaştırıyor hem de e, belli başlı avantajlardan yararlanamamızı sağlıyor. Örneğin atıyorum işte bir yetki sisteminiz var, bir merkezi bir error sisteminiz var, exception handling sisteminiz var, logging mekanizmanız var ya da bir caching mekanizmanız var. Bunları tek yerden kontrol etme şansınız varken bunları 10 tane farklı servisiniz varsa bunu ona bölmek zorundasınız. Bu da tabii ki bir efor, iş gücü demek.
O yüzden şimdi bunu test etmek için hemen şuraya gidelim. Az önce yaptığımız yerine 5000 portuna gidelim. Burada Okelot'ta JSON'ımızda konfigürasyonunda ne demiştik? Kullanıcı demiştik. Product Service'e gittiğinde sen arkada aslında git 5002'nin API Product Endpoint'ine istek at. Yani şu an bu isteği gönderdiğinde aşağıdaki aynı çıktıyı almam lazım. Gördüğünüz gibi önce Gateway'e geldi istek. Daha sonrasında buradan Product'a gitti ve tekrar Gateway üstünden response döndü. Aynı şekilde Order Service'e de aslında Order'a normalde gitmek için tabii ki 5001'e gidip API Order'a gitmen lazımdı. Fakat Gateway üstünden Order Service Order dediğimde ilgili servisin responsunu alabildim. Dediğim gibi burada tek noktadan giriş yapıp birçok yetkilendirme, caching, logging benzeri avantajlardan yararlanabiliyorsunuz. Ya da içerideki servisleri dışarı açmadan tek bir noktadan istekleri yönetebiliyorsunuz. Bununla ilgili ufak bir örnek yapmak istedim. Okelot'u ve .NET Core 2.2'yi kullandım. Yazdığım araçta tabii ki Visual Studio Code. Faydalı bulduysanız ya da eleştirmek istediğiniz, geliştirebilir dediğiniz yanlarınız varsa, anlayamadığınız noktalar varsa iletişime geçerseniz sevinirim. Elimden geldiğince de yardımcı olmaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.